Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üniversiteyi yeni tercih edecek arkadaşlara ve diş hekimliği fakültesini tercih edecek arkadaşlara bir takım tavsiyeler vermeye çalışacağım. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar. Ben Enes Özdil, diş hekimliği 5. sınıf öğrencisiyim. 5. sınıfa geçtim. Şu ana kadar edindiğim tecrübeler, arkadaşlarımdan duyumlarım. Şimdi konuyu iki şekilde ele alacağız. Birincisi, diş hekimliğini tercih ederken üniversite bazlı bir de meslek bazlı. Genelden özele gidelim dedim ben. İlk önce meslek bazlı ele alalım konuyu. Bu işi kimler tercih etmeli? Öncelikle arkadaşlar, bizim yaptığımız iş pratik bir iş. Hareketli bir yaşam sonuç olarak. Bu işi sevmek çok önemli bizim şeyde. Bazen mesela pasif insanlar vardır. Böyle hareketsizdir, çok sosyal değildir. Bizim hem iletişim halindeyiz insanlarla. Bu önemli. Hastalar iletişim halinde olmak, sosyal olmak. Bir diş hekimliğinin yanına gidip, bir kliniğe gidip sizin için uygun olup olmadığına bakabilirsiniz. Zaman zaman mesela dediğim oluyor, bu adam bu işi nasıl yapabilecek? Mesela üniversiteyi tercih etmiş ama yani uygun olmadığını düşünüyorum ben. O çocuğun karakterinin, yaşantısının ona uygun olmadığını düşünüyorum mesela. Bir diğer husus iş imkanları. Abi işsiz kalır mıyım? İşte gelecekte şöyle olur, böyle olur. Evet, diş hekimliğinde Türkiye'de enflasyon var. Üniversite sayısı gitgide artıyor. Mezun sayısı da gitgide artıyor. Fakat şöyle bir artısı var Türkiye'nin. Türkiye sağlık turizminin gelişmiş olduğu bir ülke. Aynı zamanda kurlardan kaynaklı da adam geliyor Türkiye'ye, tatilini yapıyor, dişini yapıyor, sonra gidiyor. Mesela sağlık turizmi gelişmiş dedik ama enflasyon maalesef var. Hani 2050 yılında ne olur bilemiyoruz tabii ki. Zor mu? Okumak ve meslek. Arkadaşlar, meslek kolay diyemem ama aşırı zor da diyemem. Kimi için kolaydır, kimi için zordur. Şimdi küçücük bir bölgede çalışıyoruz, ağzın içi. Ve hayatının atıyorum 40 sene mi yapacaksın mesela? 40 sene ağız içerisinde geçecek. En fazla cerrah olup çeneyle ilgilenebilirsin. Onun dışında yok yani. Başka çalışmış olduğumuz bir yer yok. Kolla bacakla çalışmıyoruz biz. Ve çok milim çalışıyoruz. Milimetre hesabı yapıyoruz. Bu kaynaklı zor bir meslek. Ama askeri ücretle çalışılan bir meslekten daha zor değil arkadaşlar. Okumak gerçekten çok daha kolay. Okumaya da geleceğim. Okumak üniversiteye bağlıdır. Üniversiteden üniversiteye değişir. Size de bağlıdır. Kişiden kişiye göre de değişir. Arkadaşlarım var. 2 sene aynı dersten kaldılar. Çünkü el pratikleri zayıf. Çalışmadılar aynı zamanda. İşi kale almadılar. Lay lay lom geçtiler. Ona geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, genel olarak meslekle ilgili bilgiler edindiniz. Bir de gelelim üniversite bazlı konuya. Diş neden okunmalı ya da neden okunmamalı? Ben tercih etmeden önce diş hekimliği zaten benim için birinci sıradaydı. Ben teorik insanı değilim. Teorikte ortalamalardayım. Fakat kendime pratikte çok güveniyorum. Bu denli ben bu mesleği okumaya karar verdim. Peki neden okunmamalı? Ben pratik adamı değilim. Ben sosyal bir insan değilim. Ben yıllarımı ağız içerisinde geçiremem. Gittim, gördüm, hastane ortamı bana uygun değil derseniz eğer, bu meslek sizin için uygun değildir ve okunmamalıdır diyebiliriz. Diş okumak çok masraflı mı? Arkadaşlar şöyle, masraflı mı? Yine bu size bağlı bir şey. Hocalara bağlı bir şey. Ben üniversitelerde duydum. Artikülatör dediğimiz bir şey, bizim bir şey var. Böyle protezi alçıya bağlıyoruz. Alçıyı da artikülatöre bağlıyoruz. Açılıp kapanan. Bunun çeşitleri var. Profesyonelleri de var. Çok basic kalanları da var. Şimdi basic kalanları ucuz. 300, 400, 500 neyse o civarlarda bulabilirsiniz. Ama bunun profesyonelleri 4000 lira. Ben bir üniversiteden duydum. Bunları kendi okul alıyormuş ve direkt okula ödüyorlarmış parayı ve 4000 liraymış. Şimdi bu çok maliyetli bir şey. Fakat bizim üniversite mesela böyle bir şey yapmamıştı. Tamamen bize bırakmıştı. Kimi üniversiteler hatta ayrıca ürünü, yani bunlar pahalı şeyler, tamam, bızızı yapan şey var ya, bunlar pahalı şeyler. Bunu karşılıyor. Siz ne yapabilirsiniz? Size bağlı. Şimdi üniversiteye bağlı dedik, tamam, size bağlı. Siz gidip arkadaşlar, hocalar şimdi bir ton şey çıkartır, masraf çıkartırsın. Yazar da yazar. Her şunu alacağız, bunu alacağız, bunu alacaksın. Şimdi sen bunu arkadaşınla ortak alabilirsin. Sen bunu almayabilirsin. Beklersin, gerçekten işe yarayacak mı, kullanacak mıyım? Çünkü bazen aldırıyorlar, onu kullandırtmıyorlar. Bir ton şey masraf ediyorsunuz. Bir üçüncüsü, şimdi iki husustan bahsettik. Ortak almak, almamak, beklemek, kullanıp kullanmadığına bakmak. Üçüncüsü ise ikinci el almak. Instagram'da ikinci el bunu yapan sayfalar var. %10 komisyon alıyorlar. Telegram'da ikinci el dental alış satışlar var. Direkt bizzat güvendiğiniz bir adamla gidip buluşursunuz, alırsınız ikinci el olarak. Çok daha ucuzdur. Şu an dolar kurundan kaynaklı yine
Bizim alet edevatlar çok pahalı. İkinci el almasını ben zaten herkese tavsiye ediyorum ki bir takım şeyleri, bir takım aletleri ben de ikinci el aldım. Gayet de memnun kullandım. Sağlamdı, kaliteliydi. Atıyorum 1500 liraya alacağınız şeyi 600-700 liraya alabilirsiniz mesela. Dişi şehir dışında okumak, burslarla okumak mümkün müdür? Şimdi arkadaşlar şehirden şehire yine değişir. Kalacağınız semtten semte de değişir. İlçeden ilçeye de değişir. Bizim orada burslarla okumak imkansız mesela, tamam mı? Bizim üniversite Taksim'de. Taksim turistik bir yer. Taksim çok pahalı yer. Barınmak çok pahalı. Konaklama çok pahalı. Yurtlar çok pahalı. Yemek çok pahalı etrafta. Okunmaz. Ama gidersin mesela, atıyorum ucuz bir şehir vardır. Şu an aklıma gelmedi. Ama Doğu'da muhtemelen ucuzdur yani, Doğu. Batı'ya göre daha ucuzdur. Okuyabilirsin. Okuyan arkadaşlarım vardı. Kendi bursumla ben geçiniyorum diyen arkadaşlarım oldu. Doğu'da okuyordum. Şehir içi mi şehir dışı mı? Arkadaşlar eğer eviniz yakın olacaksa şehir içini kesinlikle tavsiye ederim. Şehir dışı anne babadan uzak, gurbet, zorluk var. Yemek, yıkama, temizlik, bir ton zorluğu var. Hani bunu yaşamayan bir insan şu an kolay geliyor olabilir ama bunların hepsi çok büyük bir dert. Çünkü ben de birazcık çektim. Ben yurtta kaldığımda bunların bazı şeylerini gördüm. Beslenme zaten başlı başına bir dert yani. O sürekli aynı şeyleri yemek, çok kötü bir şey yani. Anne yemeğini asla bulamazsınız. Şehir için tercih ederim dedim ama baktın ki şehir içi olmuyor ve uzak, gerçekten şehir içi de uzak ya işte özel geliyor mesela, atıyorum. Şehir dışını ve devlette olmayı tercih ederim. Hani şehir içi özel mi? Mesela İstanbul'da özel mi? Şehir dışı devlet mi? Şehir dışı devleti tercih ederdim ben. Üniversite seçiminde yurtlar. Arkadaşlar şöyle, üniversitenizde kaldığınız yerin yakınlığı, uzaklığı çok önemli. Ben kendi evimde kalıyorum, yani ailemle kalıyorum ve üniversiteme giderken 2 saat gidiş, 2 saat geliş, 3 vesait gidiş, 3 vesait geliş. Bu benim için bir zulümdü. Yani ömrümü çürüttü. Şu an 5. sınıfa geçtim. Kimi zaman yurtta kaldım, kimi zaman başka yerlerde kaldım. Kimi zaman evden gelip gittim. Ama evden gelip gittiğimde bu bir ölümdür. Sabah 8'e, sabah 9'a ders koyarlarsa, sabah 8'e ders koydun, 6'da kalkıyorsun. Ne bileyim 4'te 5'te ya da 6'da çıkıyorsun. Ne zaman çıkacağın belli değil. Kaça ders koyacakları belli değil. 2 saatte öyle geliyorsun. Ayakta gelme ihtimalin var. Ya senin cılkın çıkıyor, çok zorlanıyorsun. Ders mi çalışacaksın? Hasta mı bakacaksın? Kendine mi zaman ayıracaksın? Hobilerine mi zaman ayıracaksın? Kendini mi geliştireceksin? Sadece mesafe olarak bakmayın. O mesafede sizin yorgunluğunuz da oluyor. Ve bu yorgunluğun dinlenme süreci de oluyor yani. Git gel, dinlen vesaire. Şehir ve yerleşim yerinden bahsettik. Turistik yerler, İstanbul'un belli kesimleri her zaman çok daha pahalıdır. Şehirlere ve o şehirlerin içerisindeki ilçelere dikkat edin. Üniversite seçim yapacakken alttan alma var mı yok mu buna dikkat edin. Bu çok önemli bir husustur arkadaşlar. Yaz okulu açılıyor mu açılmıyor mu bu çok önemli bir husustur. Alttan olma olan üniversiteler çok güzeldir. Bunu sorun, bu önemli bir husus. Çünkü bazı üniversitelerde bir tane dersten kaldığın zaman direkt döneminiz uzuyor. Bir seneniz gidiyor, çöp oluyor, heba oluyor. Önemli bir husus. Geçme notunu sorabilirsiniz. Genelde 60-65 civarıdır. Şartlı 50 ile geçilir. Eğer ortalamanız 4 üzerinden 2'nin üzerindeyse 50 ile 60 arası şartlıdır. Bu sizi kurtarır, geçersiniz yani. Normal standart geçme notu da 60'tır. 65'tir genelde. Bunu sorabilirsiniz. Bizzat orada okuyan öğrencilere sormanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Atıyorum X üniversitesine gideceksin. O X üniversitesine gidecek 2-3 kişi hatta 5 kişiye soracaksın. Memnun musun değil misin? Kimisi memnunken kimisi memnun olmayabilir. Bu öznel bir durumdur. Kaldığı yere göre, hocalarla arasındaki iletişime göre, kendi uyumuna göre değişebilir bu. Kimi zor üniversite okumak istiyordur. Çok hasta bakmak istiyordur. Zorlanmak istiyordur. Onu sever mesela, atıyorum. Yani böyle bir şey yok ama farazi konuştum birazcık. Kimisi de kolay, lay lay lom geçeyim diyordur. Ben mezun olduktan sonra bakarım diyordur. Hocalar ve eğitim. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Uzman sayısı önemlidir. Uzmanlar size güzel şeyler anlatır, güzel bilgiler anlatır. Güncel bilgileri size verirler. Derlemelerden alırlar o bilgileri. Size sunarlar. Bilgi şekli, hap şeklinde sunarlar. Bu güzeldir. Genç hocalarımıza saygılarımız sonsuz. Yaşlı hocalarımıza da saygılarımız sonsuz. Fakat arkadaşlar, bazı profesörler var ki öğrencilerine mobbing uygulamaktan kaçınmıyor. Ben buna çok kez şahit oldum. Okulda, sınıfta ağlayanlar, bezenler, psikolojisi bozulanlar, bırakmak isteyenler,
Hocalarıyla tartıştığı için sınıfta kalanlar mevcut. Bilerek kötülük yapan hocalar mevcut. Bilerek psikolojik zora sokan öğrencileri, hocalar mevcut. Profesörler mevcut. Bu profesörler iyi insanlar değiller arkadaşlar. Kötü insanlar. Egolarını öğrenciler üzerinde tatmin eden insanlar. Umarım büyüyünce siz de akademisyen olursanız öğrencilerinize bu şekilde psikolojik baskılar yapmazsınız, mobbingler yapmazsınız. Çok önemli bir husus bu. Bundan dolayı bir sorun, uzman sayısı, profesör sayısı, hocalar nasıl, ilgileniyor mu, size bilgilerini aktarmaya çalışıyor mu? Bunları bir sorun. Hasta potansiyeli. Arkadaşlar hasta potansiyeli çok önemli. Özel üniversitelerde, devlet üniversitelerine göre hasta potansiyeli daha az diyebiliriz. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Bundan dolayı daha tecrübeli çıkmak adına ben devlet üniversitesini tercih ederdim. Ve yeni gelen kanunla devlete bağlı üniversiteler, diş hekimliği fakültelerinde 5. sınıfta asgari ücret alacaksınız arkadaşlar. Bu çok mükemmel bir şey. Gerçekten çok büyük bir artı. Çünkü düşünün özelde okuyan bir arkadaşınız var. Bir de siz varsınız. Özelde okuyan arkadaşınız 5000 TL, 5500 TL almayacak aylık. Sizin her sene 5500 TL geliriniz olacak. 1000 lirada burs deseniz 6500 TL bir öğrenci için, bir sınıf bir öğrencisi için çok güzel bir sayı diyebiliriz. Hocalar bırakıyor mu? Arkadaşlar üst üste ne demiştim? Aynı dersten kalan arkadaşım var. Bir üniversiteden çıkıyor, başka bir üniversiteden gidiyor, aynı dersten kalıyor. Belki onun suçu ama sonuç olarak hocalar da bırakıyor. Bir de size hani arkanızdan itekleyen hocalar vardır. Bu hocalar çok candır, tatlıdır. Mesela Profesör Doktor Deniz Gemalmaz gibi, Profesör Doktor Funda Yanıkoğlu gibi. Bunlar çok anaç hocalardır. Buradan ikisine de selamlarımı yolluyorum. Seviliyorlar. Kaç kişi kalmış? Mesela arkadaşlar bir üniversiteye gireceksiniz. Gittiniz mesaj açtınız o üniversiteye giden birine. Diyeceksin ki abi abla diyeceksin kaç kişi kaldı? Hangi sınıfta kaç kişi kalıyor? Bilerek bırakıyorlar mı? Bunları soracaksın arkadaş. Mesela bazı üniversitelerde arkadaş şöyle bir sistem var. Adam bırakıyor ama bıraktığı zaman mesela özel üniversitede onun ücretini karşılıyormuş. Ben bunu çok şaşırdım aslında duyduğumda. Prestij meselesi diyorlarmış. Buna da bakabilirsiniz. Ama devlet üniversitesi zaten ücretsiz olduğu için. Ama neden bir senen heba olsun? Bu da var. Sınavlar, eğitim zor mu? Arkadaşlar ne dedik? Mobbing dedik. Bazen eğitim alırken mobbing uygulanabiliyor. Sınavlar fazlasıyla zorlanabiliyor. Gereksiz yere zorlanabiliyor. Şimdi teorik eğitim diyoruz. Temel bilimler dediğimiz bir dersler var, tamam mı? Bir klinik bilimler ayrılıyor, bir de temel bilimler. Temel bilimlerin çoğunu bir gün, 2 gün sonra belki unutuyorsunuz arkadaşlar. Bu işin gerçeği. Bundan dolayı temel bilimlerde aşırı aman detaycı bilgilerin girilmesine hiçbir gerek yok. Sizin hayatta kullanabileceğiniz temel bilgiler vardır. Mesela anatomi, mesela fizyoloji. Bunların mesela siz genel olarak öğrenince bu sizin işinize yarayacaktır ve yeterli olacaktır. Ama gidip de sen biyokimyada bilmem ne kimyasının formülünü sorduğun zaman, aşırı zorladığın zaman ya da histolojide aşırı zorladığın zaman hiçbir anlamı yok dostum bunun. Hocalara demiyorum, size diyorum. Yani hocalarınızın zorlamasının hiçbir anlamı yok sizin için. Yerleşim yeri de dedik. İşte yerleşim yeri önemli. Uzaklığı, yakınlığı, kaç dakika oldu. Yani maksimum 45 dakika 1 saat olmalı. Bunun daha fazlası çok zorlayıcıdır kalma açısından. Biliyorsunuz konaklama maliyetleri çok fazla arttı. Çok ciddi bir fiyat artışı gözlendi. Bunlara dikkat edin. Benim diyeceklerim bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Sizin de aklınıza takılan sorular varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Videoyu yorum atıp beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılı dolu bir hayat diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.